kez fark ettiğinizde size garip gelmiş olabilir. Evden çıktığınızda kedinizin yatağınıza gidip uzun uzun koklaması gibi. Ya da bilgisayar başında çalışırken yüzünü klavyeye sürmesi gibi. Aslında bunların hiçbiri rastlantı değil ve hiçbiri yaramazlık da değil. Bugün size kedinizin sizinle bağ kurmak için yaptığı ama çoğu zaman fark etmediğimiz davranışları anlatacağım. Çünkü kediler sevgiyi yüksek sesle değil, küçük işaretlerle gösterir. Ve bu işaretleri bir kez fark ettiğinizde kedinize artık aynı gözle bakamayacaksınız. Kediler dünyayı bizim gibi görmez. Onlar için en güçlü duyulardan biri kokudur. Biz bir eşyaya baktığımızda anı görürüz. Kediniz ise aynı eşyada sizi hisseder. Evden çıktığınızda kedinizin en çok vakit geçirdiği yerlere dikkat edin. Yastığınız, battaniyeniz, oturduğunuz koltuk. Kediniz bu alanları özellikle koklar. Çünkü bu kokular onun için bir güven işaretidir. Tıpkı küçük bir çocuğun sevdiği bir battaniyeyi yanında taşıması gibi. Sizin kokunuz kediniz için yalnız değilim demektir. Bazı kediler siz evden çıkınca eşyaları tırmalar. Koltuk, kapı kenarı, hatta sizin en çok kullandığınız çanta. Bu davranış çoğu zaman yanlış anlaşılır. İnat, intikam, kızgınlık. Oysa gerçekte bu bir başa çıkma yöntemidir. Kediler stres hissettiklerinde koku bırakırlar. Pati altındaki bezler bu yüzden vardır. Kediniz tırmaladığında hem rahatlar hem de burası bizim alanınız mesajı bırakır. Yani sizin kokunuzla kendi kokusunu karıştırır. Bu bir bağ güçlendirme davranışıdır. Hiç fark ettiniz mi? Kediniz sizden bir şey istemediği halde peşinizden dolaşır. Mutfağa gidersiniz, o da gelir. Banyoya girersiniz, kapının önünde bekler. Ama mama istemez. Kapı açmanızı da istemez. Sadece oradadır. Bu davranış kedilerin kontrol ihtiyacı ile ilgilidir. Ama sanıldığı gibi baskı kurmak için değil. Kediniz sizin nerede olduğunuzu bilmek ister. Sizin ruh halinizi takip eder. Sakin misiniz, gergin misiniz, enerjiniz değişti mi? Kediler bunu beden dilinden okur. Bu yüzden sizi göz önünde tutar. Birçok kişi kedisinin kendisine sırtını dönerek uyumasını önemsemez. Oysa bu çok güçlü bir mesajdır. Kediler tehdit hissettikleri bir canlıya asla sırtını dönmez. Çünkü savunmasız kalırlar. Kediniz size arkasını dönerek uyuyorsa sizi tehlike olarak görmüyordur. Tam tersine, sizi bulunduğu alanın güvenli bir parçası olarak kabul ediyordur. Aynı zamanda bu pozisyon koku paylaşımı için de önemlidir. Kedilerin kuyruk diplerinde koku bezleri vardır. Bu şekilde uyurken alanı ve sizi işaretlerler. Bu da sessiz bir "biz aynı aileyiz" demektir. Sabah alarm çalmadan önce kediniz sizi uyandırıyor olabilir ve her zaman mama istemez. Bazen mama kabı doludur ama yine de sizi dürter, miyavlar, yüzünüze yaklaşır. Kediler alaçaranlık canlılarıdır. Yani en aktif oldukları zamanlar sabah erken ve akşam saatleridir. Siz uyurken onların günü başlar ve bu anı sizinle paylaşmak isterler. Bu yüzden sizi uyandırırlar. Aslında söyledikleri şudur: "Uyan, birlikte olalım." Bilgisayar başında çalışırken kediniz gelip klavyeye sürtünüyorsa bu dikkat çekmekten fazlasıdır. Kediler yüzlerini sürttükleri yere koku bırakır. Klavyeniz gün boyu sizinle temas halindedir. Yani yoğun şekilde sizin kokunuzu taşır. Kediniz bu kokuya kendi kokusunu ekler. Bu davranışın anlamı çok nettir. Bu eşya bizim. Bu bir sahiplenme değildir. Bu bir ortaklık ilanıdır. Kediniz sizi kendi sosyal grubuna dahil eder. Bazı kediler siz evden çıktıktan sonra kendini aşırı yalar. Normalden uzun süre. Aynı bölgeyi tekrar tekrar. Bu davranış çoğu zaman fark edilmez ama önemli bir işarettir. Kediler stresle baş etmek için kendilerini temizler. Bu onlara sakinlik verir. Siz evde olmadıkça bu davranış artıyorsa bu bir ayrılık stresi göstergesi olabilir. Özellikle evde yeterince uyarıcı yoksa. Oyun, tırmalama alanı, pencere önü. Bu eksikler kedinin stresini artırır. Tüm bu davranışların ortak bir noktası vardır. Kediniz sizi hayatınızın merkezine koyar ama bunu sessizce yapar. Bağırmaz, gösteriş yapmaz. Sadece küçük işaretler gönderir ve çoğu zaman bu işaretler gözden kaçar. Kedinizin sizi koklaması, eşyalarınızı tercih etmesi, yanınızda ama sessizce durması. Bunların hepsi birer bağ göstergesidir. Kediler insan gibi sevmez
ama sevdiklerinde bunu çok derinden yaşar. Eğer kediniz bu davranışları sergiliyorsa, aslında size şunu söylüyordur: buradayım, güvendeyim, sen benim alanımsın. Bu yüzden bir dahaki sefere kediniz klavyenizin üstüne oturduğunda kızmayın. Ya da sizi sabah erkenden uyandırdığında bir an durun ve şu cümleyi hatırlayın: kediniz sadece sizinle bağ kurmaya çalışıyor. Kedi kültürde her zaman söylediğimiz gibi, kedileri anlamak, onları değiştirmeye çalışmak değildir. Onları kendi diliyle dinlemektir ve bu dili öğrendiğinizde aranızdaki bağ kendiliğinden güçlenir.